Günümüzde artık tam olarak bilinmeyen bir ilim olarak geçiyor. O yüzden bizler de bununla ilgili araştırmalar yaptık ve buna bağlı olarak da tablomuzu sadeleştirdik elimizden geldiğince ve ay takvimine miladi takvime taşıyarak hangi tarihler arasında ayın durumları nasıl görülüyor bunları da bilgi verecek şekilde açıkladık. Bir de hangi bitkiler hangi dönemlerde ekilmeli bunlardan bahsedeceğiz. Güzel bir video. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bir de buradaki tarihlere bakmak için zaman zaman videonun o kısımlarını ne yapmanız gerekiyor? Açıp bakmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. Şimdi ay takvimi dediğimizde ayın böyle karanlık yüzü vardır. Biz buna yeni ay diyoruz. Bir de ayın tamamen aydınlık yüzü vardır. Buna dolunay diyoruz. İşte yeni ay, ilk dördün dolunay, son dördün tekrar yeni aya geliyor. Bu ay döngüsü olarak geçiyor. Ay takvimi diye geçen dönem. İlk dördün ile son dördünü nasıl ayırt edersiniz? İlk dördün D harfi şeklinde aydınlık görülür. Son dördün ise ters D şeklinde aydınlık görülür. O zaman yeni ayla başlayacağız. Tekrar yeni ay oluncaya kadarki döngüye ay takvimi deniliyor arkadaşlar. Şimdi yeni ay ile dolunay arasına ayın yenisi diyoruz. Dolunay ile yeni ay arasına ayın eskisi diyoruz. Yani ayın yenisi dediğimiz dönemde ay gittikçe büyür. Ayın eskisi dediğimiz dönemde ise ay gittikçe küçülür. Burası ne için bizim için önemli? Ayın yenisi dediğimiz dönemde suyun bitkinin toprak üstü kısımlarında bulunduğu evredir. Çünkü ayın etkisi altındadır. Bu şekilde su toprak üstü kısımlarda bulunur. Bu da toprak üstü kısımlarının daha iyi gelişim göstermesini sağlar. Ayın eskisi dediğimiz dönemde ise su toprak altı kısımlara doğru itilir ve kök kısmındaki kısımların gelişimi daha güzel olur. O yüzden enerjisi toprak üstü olan bitkilerin ekimi ayın yenisinde, enerjisi toprak altı kısımlarında olan bitkilerin ekimi de ayın eskisinde yapılması gerekiyor. Burası dünyanın nefes verdiği andır. Suyu yukarıya doğru atıyor. Nefes verme gibi düşünün. Ayın eskisinde ise nefes alma gibi suyu toprağın altına doğru çekiyor. O yüzden bu şekilde bilmemiz yeterli. Şimdi ayın yenisinde ve ayın eskisinde hangi bitkilerin ekiminin yapılacağı grafiğine bakalım, tablosuna bakalım daha doğrusu. Ayın yenisi dediğimiz yeni ay ile dolunay arası ayın büyüme evresidir. Su dışarıya akma eğilimini gösterir. O yüzden su nerede dedik? Toprak üstü kısımlarda. Bu dönemde koyun kırkılmıyor. Çünkü yünü kolay kopuyor, bozuluyor ve güveleniyor. O yüzden koyunların kırkılması ayın yenisinde yapılmaz. Ağaç kesilmez, odunu kolay bükülür, çatlar ve çürür. Arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. O zaman birinci kısım yeni ay ile ilk dördün yani D harfi olacağı evre, karanlıktan D harfi olacak şekilde olan evrenin arasındaki dönemde tohumu ekimi önerilenler ıspanak, marul, maydanoz gibi yapraklı bitkiler yani yaprağını yediğimiz bitkiler, buğday, arpa, mısır gibi tahılgiller. Yani burada işte pirinçte, yulafta yine tahılgillerdir. Bu dönemde ekilir. İlk dördün ile dolunay arasında yani D harfi olduğu halden tam aydınlık olduğu hale geçerkenki ara dönemde tohum ekimi önerilenler domates, kabak, patlıcan, ahududu, böğürtlen, altın çilek gibi bitkilerin ve çiçeklerin ekimi için doğru zaman diye geçiyor. Dikkat ederseniz buradaki sebzelerimiz ise tohumu içinde olan sebzeler. Yani domatesin düşünün çekirdeği içerisindedir. Yani ilk dördün yeni ay ile ilk dördün arasında yaprağı yenen bitkiler, ilk dördün ile bir de tahılgiller tabi. İlk dördün ile dolunay arasında ise bu saydığımız sebzeler, bir de çiçeklerin ekiminin doğru zamanı olarak ifade ediyoruz. Kompost yığınının sulandığı dönem yeni ayın yenisi döneminde. Bir de bitki özü yağları elde ediyorsak bu da yine
ayın yenisi döneminde yapılması gerekiyor. Özellikle meyve ve sebzeler dolunaya yakın zamanda daha sulu ve lezzetli oluyorlar. Bu yüzden dolunaya yakın zamanda hasat edilmesi öneriliyor. Ayın eskisi dediğimiz dönemde arkadaşlar dolunay ile yeni ay arasıdır. Ayın küçülme evresidir. Su içeriye akma eğilimini gösterir. Yani su toprak altı kısımlarına yönelmiştir. O zaman orasının gelişimi daha iyi demek. Genel olarak ekilen ve dikilen ürünler daha verimli oluyor. Özellikle hani eskiler diyor ya, dolunayı görürseniz hemen elinizdeki ağacı toprağa dikin. Yani bunu kastediyor. Ve bunları da birazdan söyleyeceğiz. Hasat ve biçilen otlar daha şifalıdır. Şifalı otlar daha uzun süre etkilerini korurlar diyoruz. Uzun süre saklanacak bitki ve meyveler için hasat zamanı ayın eskisi oluyor arkadaşlar. Mesela elmayı aldınız, soğuk hava depolarına koyuyorlar. Patatesi, lahanayı veya zeytini. Bunlar saklanacak bitkiler olduğu için ayın eskisinde yapmak daha uygun oluyor. Dolunay ve son dördün arası. Dolunay son dördün. Son dördün ters D şeklinde olduğu, dolunay tam aydınlık olduğu evre. Bu arada fidan ve ağaçların dikimi için uygun zamandır. Son dördünde ağaç kesilebilir, budama yapılır deniliyor. Çünkü su toprak altı kısımda olduğu için toprak üstü kısımlarda, gözlerde su yoktur. O yüzden budadığınızda bitki daha az zarar görür. Yani 3 tane gözü budadınız. Yani belki bir tane göz ölebilir ama su kökte olduğu için büyük bir ihtimalle 3 gözde canlanır. Ama siz ayın yenisinde budamayı yaparsanız su toprak üstü kısımda olduğu için gözlerde su vardır. Siz kestiğiniz zaman, budama yaptığınız zaman o gözlerin çoğu ölür. O yüzden budama ayın eskisinde önerilir. Tohum ekimi önerilenler kök bitkiler diyoruz. Yani havuç, pancar, patates, soğan, turp. Yani bunların enerjisi toprak altı kısımlardadır. Su da orada olduğu için bunların gelişimi iyi olacaktır arkadaşlar. Gelecek senelerde saklanacak çiçek ve bitki tohumlarının da hasat zamanı yine ayın eskisinde oluyor arkadaşlar. Bir de kurutmak için uygun zaman. Yani meyve sebzeyi kurutmak istiyorsanız ayın eskisinde yapmanız uygun oluyor. O zaman biz şimdi miladi takvimin içerisine ay takvimini tek tek yerleştirdik ve bunların zamanlarını verdik. Yani siz hangi ayda ekim yapacaksanız o ayın eskisi ve ayın eskisi ve ayın yenisi tarihlerini tespit edeceksiniz. O tarihlerde o bitkilerin, zaten burada söylediğim bitkilerin çeşitlerini o tarihlerde ekmeniz en uygun zamandır. Şimdi Ocak ayından başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ocak ayına baktığımızda şu dolunay değil mi? Dolunay. Yani 3 Ocak dolunay. Sonra son dördün. Yeni ay 18 Ocak oldu. Ve ilk dördün. O zaman hani ayın eskisinde ekilecek bitkileri yani dolunay ile yeni ay arasında ekilecek bitkiler o zaman Ocak ayında 3 Ocak ile 18 Ocak arası olmuş oluyor. Ayın yenisinde ekilecek bitkiler ise ne zaman başlıyoruz? 18 Ocak'ta başlıyoruz. Daha devam ediyor. Şubat'a de geçecek yani. Evet, Şubat ayındakini veriyorum. İşte dolunay ayın kaçına geldi? İkisine geldi. Demek ki şu yeni ay dönemi 18 Ocak tekrar dolunaya gelirken yani ay büyürken dediğimiz evre Şubat'ın ikisine gelmiş oldu arkadaşlar. Burası bu dolunay, burası son dördün yani 9 Şubat, 17 Şubat yeni ay, ilk dördün 24 Şubat'tır. Biz yine ay bu tarihleri tekrar vereceğim ben. Yani her ay bu tarihleri tekrar hatırlatma yapıyorum. Onlardan da takip edebilirsiniz. Bu videodan da açarak bakabilirsiniz. Yani ayın eskisi kısmına bakarsanız Şubat'ın 2'sinden Şubat'ın 17'sine kadar devam ediyor. Ayın yenisi dediğimiz ise 17 Şubat'tan başlıyor. Mart'a sarkacak. Dikkat edin. Burada bitmedi. Mart'a geçiyorum. Evet. Mart'ın 3'ü dolunay zamanı.
O zaman Şubat'ın 17'si ile Mart'ın 3'ü arasına da ayın yenisi deniliyor. Dolunay o zaman ayın 3'ü, son 4'ün 11 Mart, yeni ay 19 Mart, ilk 4'ün 25 Mart olarak geldi. Ve yeni ay o zaman 19'unda başladı. O zaman Mart'tan Nisan'a sarkmaya devam ediyor. Birazdan onu söyleyeyim. O zaman ayın eskisi ise, yani biz kök bitkilerin ekimini yapacaksak 3'ünden ne zamana kadar? 17'sine kadar bu işlemi, 19'una kadar pardon, 3'ünden 19'una kadar bu işlemi yapıyoruz. Ama alerjisi toprak üstü bitki ekeceksek 19 Mart'ta başlıyoruz. Nisan'a bakıyoruz. 2 Nisan'a kadar tamamlıyoruz. Çünkü 2 Nisan'da Dolunay başlamış oluyor. Dolunay o zaman 2 Nisan, yeni ay 17 Nisan diye devam ediyor. Nisan. Mayıs'a bakıyoruz. Dolunay 1 Mayıs, yeni ay 16 Mayıs. Dolunaydan yeni aya ay küçülürken, yani ayın eskisi, yeni ay baktık 16'sı, 31'ine ne görülüyor? Yeni ay tekrar çıkıyor. Yani 1'i ile 31'i yeni ay. 1'i ile 31'i dolunay, yeni ay 16'sı. O zaman ayın eskisi 1'inden 16'sına kadar, ayın yenisi 16'sından 31'ine kadar devam ediyor diyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edin. Bir ay içerisinde 2 tane ay takvimi yerleşmiş oldu. Haziran'a bakıyoruz. Haziran 31'inde 31'inde yeni ay başlıyordu Mayıs'ı. Haziran'ın 15'inde yeni ay. Yani ayın eskisi 31'inden 15'ine kadar oluyor. 15'inden 30'una kadar ise, 30 Haziran'a kadar ise ayın yenisi olarak devam ediyor. Evet, Haziran'da bu şekilde gösteriyoruz. Haziran. Temmuz'a bakıyoruz. Temmuz'un 14'ünde yeni ay, 29'unda dolunay şeklinde görülüyor. Temmuz. Ağustos'a baktığımızda yeni ay 12 Ağustos, dolunay 28 Ağustos. Eylül'e baktım. Eylül'de yeni ay 11 Eylül, 26'sında dolunay 26 Eylül. Ekim'e baktığımızda yeni ay 10 Ekim, dolunay 26 Ekim. Kasım'a baktığımızda yeni ay 9 Kasım, dolunay 24 Kasım ve Aralık'a baktık. Yeni ay 9 Aralık, dolunay 24 Aralık diye geçiyor. Biliyorsunuz genelde bitkilerin ekim dönemi bizde Nisan gibidir mesela. Nisan, Mayıs, hani bazıları şeyinde çıkmasını bekler. Koca karı soğukları deniliyor veya hıdrellez deniyor. Bu genelde 5 Mayıs gibi herhalde. Yani onun çıkmasını bekliyorlar. Diyelim ki Mayıs'ta ekeceğiz. O zaman biz şimdi bakıyoruz ki 1 Mayıs'ta dolunay var. 16 Mayıs'ta da yeni ay var. 31 Mayıs'ta ise yine dolunay var. Eğer biz kök bitkileri ekeceksek 1 Mayıs ile 16 Mayıs, yani turp, patates, soğan, sarımsak ekeceksek 1 ile 16'sı arasında ekeceğiz. Ama diyelim ki biz maydanoz, ondan sonra ıspanak, bunun gibi şeyleri ekeceksek eğer Mayıs döneminde, o zaman 16 Mayıs ile 31 Mayıs. Özellikle ne demiştik? Yeni ay ile ilk 4'ün arası. O zaman 16 Mayıs ile 23 Mayıs'ta bu yaprağı yeniden. Ama domates ekeceksek onu da ne yapacağız? 23 Mayıs ile
31 Mayıs arasında ekmemiz gerekiyor. O yüzden bu tablomuz hangi dönemde hangi bitkilerin ekildiği tablosu çok önemlidir. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi bir sezon geçirmesini diliyorum. Ben yine Ocak ayından itibaren ay ay o takvimleri hatırlatacağım. Hangi dönemde hangi bitkiler ekilecek, bölgelere göre de tek tek hazırlıyorum. O zamanın iklim koşullarını da söylüyoruz. Özellikle kış aylarında ekerken don olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çoğunlukla biliyorsunuz ki don görülen bölgelerde serada yapmak daha uygun oluyor. Evet arkadaşlar, başarılar diliyorum. Yine görüşürüz. Hoşça kalın. Her çiçek, her meyve organik bir mucize. Bahçede yankılanır doğal emek dolu her anı. İlknur'un sabrı, Metin'in azmi, bahçede yeşerir doğanın kalbinde her saniye.